Bugün şimdi güzelce güzel Büyükada'mızı gezeceğiz. Birkaç yer var aklımda ama tabii ki spontane, macera dolu, yeni farklı yerlere açığım. Neden olmasın? O yüzden böyle fark ettiğim, böyle keşfedeceğim yerleri de gezebilirim. Yalnız şu anda aşırı açım. Hemen Büyükada fırınına gitmek istiyorum. Ya da Büyükada pastanesi. Oranın şimdi kremalı böreği meşhurmuş. Onu deneyeceğim çayla birlikte. Onun dışında bir de böyle patlıcanlı poğaçası da varmış. Bir tatlarına bakalım, deneyelim. Şimdi marketten önce bir su alayım dedim. Çünkü yürürken falan filan bayağı bir susayacağım. Şimdi böreğimiz burada kremalı, bu da kıymalı ve böyle. Şimdi zar zor bir yer buldum ve böreklerimizin artık tadına bakalım nasılmış. Yalnız bir şey fark ettim. Porsiyonları aşırı küçük. Bu nasıl bir... Normalde yani İstanbul'da ben börek yiyorum ve severim ve hani normalde yarım porsiyon bu kadar az olmaz. Yani aslında bir patlıcanlı alacaktım börek. Yani güzel. Kıymalısına bayılmadım o kadar. Ama bence güzel. Yine de güzel. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul'da şey var ya, meşhur Sarıyer börekçisi. Oranın böreğine ben hastayım. Oranın şubeleri hani fark ediyor mu bilmiyorum. Ama ben genelde oradan kıymalı börek aldığımda çok memnun oluyorum. Ve tadı çok güzel. Bu fena değil. Bu sıra geldi meşhur kremalı böreğimde. Yani bu bir tane de aslında bir bıçağım olsaydı iyi olurdu. Bu güzel. Bu yenir. Ben zaten bu dolgulu, iç dolgulu şeyleri çok seviyorum. Böyle eklerin içi gibi. Ben biraz daha yoğun. Zaten bu Yunanistan'da çok meşhur. Oradan biliyorum. İzlediğim vloglardan, gittiğimden değil. Her neyse. Ama bunun kremalısı için buraya gelinir ve yenir. Ama kıymalısı için aynı şey söyleyeyim. Evet, güzelce böreğimi yedim ve enerjimi topladım. Şu anda sokaklarda yürüyüşe başladım ve aşırı sıcakladım. Üzerimdeki ceketi falan çıkardım. Bir de yedek hırka getirmiştim. O da çantamda duracak gibi. Ama akşama doğru hani belki geçe kalırsam diye yanımda böyle bir ekstra bir hırka getirmiştim. Bu arada hani burası çok sessiz. Bildiğiniz yani şu an sokakta sessiz konuşmaya çalışıyorum. İnsanları rahatsız etmemek için. Ve yani bilenler biliyordur. Büyükada'yı böyle sakin yakalamak oldukça zor. Şimdi Nisan'ın ortasında olduğumuz için birinci sebep o. İkincisi hani daha sezon başlamadı o açıdan. İkincisi hafta içi bir saat, erken bir saat. Öğleden sonra bile değil, henüz böyle 12 civarları. Ondan sonra ondan dolayı bir boşluk var. Şimdi birazcık nereleri gezeceğimden bahsedeyim. İlk başta buraya geldik, burada da inşaat var. Hani İstanbul'dan sonra yine arkada sesler. Her neyse şimdi böreğimi yedikten sonra ilk başta bir taş mektebe gideceğim. Şimdi zaten bu civarda, bu merkezden biraz daha yukarı doğru yürüme mesafesinde 10-15 dakika falan yürüdüm. Taş mektebe gittikten sonra ve oraya gezdikten sonra bu tekrardan biraz aşağı inip minibüs duraklarından minibüse binip Nizam tarafına geçip oradan Yücetepe şeyi var, restoranı var ya da Kır Gazinosu, eski adı öyleymiş galiba. Neyse işte o Yücetepe tarafına gideceğim. Orada birazcık soluklanacağım, böyle bir şeyler içerim, yerim. Ondan sonracığıma Yorge'ye gideceğim. Saying what you mean. Suppress my feelings 'cause
I know. Şimdi taş mektep içinde birazcık böyle bir soluklanayım dedim, suyumu içeyim. İçerisi de çok boş, harika. Çünkü hafta içi bugün ve erken bir saat. Yine de sessiz konuşayım çünkü böyle bir kişi burada çalışıyor şimdi yan tarafta. Neyse böyle işte fotoğraflarımı çektim. Geldi kendime tripodla. Ondan sonracığıma şimdi teras katına doğru çıkacağım. Feel short of confidence. My hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth. İçerisi de çok güzel. Şimdi böyle bir sergi alanı gibi bir alan yapmışlar. Burayı dolaştım ve çevreden direkt böyle deniz manzaraları gözüküyor. Harika. And I'm paranoid. It's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Why do I do this again and again and again? Şimdi ben minibüsten indim. Burası Luna Park durağı. Şu arkamda gördüğünüz meydan. Aslında yani neredeyse herkes burada iniyor. Şimdi buradan böyle yokuştan göstereceğim. Şimdi Ayayorgi Kilisesi'ne doğru yürüyeceğim. Bir 15-20 dakika sanırım yürüme mesafesi var. 1 kilometre falan sanırım. Neyse o yolu bir yürüyelim. Enerjim varken oraya geçeyim mi? Sonrasında mola vermek için Yücetepe'de duracağım. Orada böyle bir soluklanırım. Ay bu nasıl bir yokuş? Yoruldum. Ve insanlar da böyle mola vere vere çıkıyorlar. Gerçekten bir de hava o kadar sıcak ki bugün. Yandım. Biliyorum orada manzarası var çok güzel. Gün batımına gelmiştik biz. Все просто типа разливали уже прям жопку, написала, конечно. Типа либо ты пакет. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's Dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today. Şimdi ben Ayayorgi Kilisesi'nin içine girdim fakat video çekemedim. Hatta bir fotoğraf bir tane böyle çaktırmadan çektim. Çünkü içeride böyle kişi uyarıyordu sürekli işte fotoğraf video çekmeyin falan filan diye. Neyse sonra işte gezdim içeriği. Şimdi onun hemen Ayayorgi'nin yanında Yücetepe restoran var. Şu anda oraya oturdum. Manzaram arkamda harika. Şöyle. Çok tatlı bir yer bu arada. Şimdi burada bir bira patates söyledim. Onu bekliyorum sipariş. Man, it's over. Yeah, it's over. It's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. Evet, artık Ayayorgi'den iniş yolundayım. Yokuş aşağı iniyorum. Bu inmek ne güzelmiş. O yokuş çıkmaktan hiç hoşlanmıyorum. Her neyse Yücetepe'de de bir mola verdim ve o kadar iyi geldi ki yenilendim resmen. Enerjim yerine geldi. İyi hissediyorum şu an. Şimdi bir Rum yetimhanesine gideceğim muhtemelen. Ya bu arada her seferinde fark ediyorum ama ne kadar güzel bir ülkemiz var gerçekten. Yani en basit şu an İstanbul'da bu büyük adaya geldim ve hani büyülenmiş vaziyetteyim ve o kadar hoş ki çok güzel yerler var. Uptown always felt so pretty. And no one's sending postcards from the city. I've been
downtown. Evet, doğa içinde bir yürüyüş. 15 dakikam var. 15 dakika yürüyeceğim. 750 metre falan. Yani biraz nefes kalabiliyorum çünkü biraz çantamda ağırlık. Biraz yediklerimin ağırlığı. Tabii ki olur o kadar. Ama yani bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi hissettiriyor ki. Şu an burada yürümek. Terapi zamanı. Şimdi bugün yine Büyükada'yı gezerken böyle içimden düşünüyorum. Dedim ki yani şuraya bak, hani gezenler çok büyük oranda yabancı. Gerçekten Türk az var. Ve hani ya biz böyle ülkemizin güzelliklerini gerçekten göremiyoruz. Çok üzücü bir şey. Çünkü neden? Bir sürü derdimiz, tasamız var. Gündem yoğun, ekonomik sıkıntılar. Ondan sonra çalışma şartları mesela çok sıkıntılı. Herkes 6 gün, günde 9-10 saat, 11 saat, daha fazla, hatta 12 saat falan çalıştırıyorlar. Yani bir çalışma şartları, ekonomik durumlar falan filan. Bir zaman bulup mesela şu güzelliği kimse göremiyor. Bu çok acı bir şey. Şimdi Rum Yetimhanesi zaten internetten de araştırdığımda görmüştüm. Orası özel mülk olarak geçiyor şu anda. Kimde falan bilmiyorum açıkçası. Ama böyle bayağı etrafını çevirmişler. Hani yaklaşamıyorsunuz da çok fazla. Ama ben sadece bu yürüyüş yolunu çok sevdim gerçekten. Ve Ayayorgi gibi böyle aşırı dik, rahatsız edici değil. Bir de sanırım artık saat de biraz akşama doğru olduğu için o güneş o kadar rahatsız etmiyor. Ve hani yürürken de kolay oldu, artık sanırım antrenmanlıyım. Ama hani ve bu alanda, bu arada bu yürüyüş yolunda çok az insan var. Hani benim için daha iyi, böyle sakin bir, böyle bir trekking gibi oluyor, bir yürüyüş oluyor. Çok güzel, çok keyifli. Aşırı keyif aldım ve şu anda mesela Luna Park alanına doğru gideceğim. Luna Park durağı var. Merkezde. Buranın aşağısı. Oradan normalde minibüsle direkt geçebilirim. Zaten aylık abonmanım var aslında. Ama yürümeyi tercih edeceğim muhtemelen. Çünkü böyle bir tam deniz hattından, o taraftan böyle manzaralar eşliğinde aşağı doğru, vapura doğru gitmek istiyorum. O yüzden şimdi hala yürüyeceğim. Bir şey bulursam, bir güzel bir oturma alanı falan bulursam böyle minik bir kitap okuma molası da vereceğim. Öyle. Şimdi ben bir şey fark ettim. Bu tabelalarda küçük tur yolu ve büyük tur yolu diye 2 tane tabela var, tamam mı? Sonra ben dedim ki ya ben bu taraftan inecektim ya, minibüs de buradan gelmişti. Direkt buradan ineyim. Haritama falan bakmadım, Google haritalara. Sonra oradan iniyorum böyle şimdi, yani bu olduğum yol bomboş, tenha. Öyle birkaç kişi geçti. Onlar da bisikletli. Bu tur yolunu bir dedim, bir haritalardan kontrol edeyim. Bu neresiymiş? Bir baktım ki yani adayı komple herhalde geniş bir açıyla büyük bir hani mesafe olarak kat etmek için olan bir yol bu. Yani ben burayı istememiştim ama minibüslerin geçtiği başka bir yol var. Ben oradan vapura geçmek istemiştim. Konuşamadım. Neyse ama gelmişim, burada yürüyorum. Kontrol etmeyeyim dedim. Bak, kontrol etmeyince böyle oluyor. Neyse şimdi biraz geri yürüyüp oradan giderim. Şimdi büyük tur yolundan çıktım. Kendi yoluma girdim. Burası da Dilburnu Tabiat Parkı'na giden yol. Neyse hani o tur yolunda da bu arada yürümüş oldum, gezmiş oldum. Güzel. Ama orayı en iyi bisikletle gidilir, gezilir. Güzel bir tur yapılır hatta. Ve şu anda da işte hafta içi ve daha sezonda daha kalabalık olmadığı için bence harika bir dönemde aslında. Ama yine yapabilirim tabii ki. Ben sadece bugün bisiklet kiralamak istemedim. Böyle yürüyerek ve minibüsle falan böyle gezmek istedim daha çok. O yol öyle bir yol, öyle gezilebilir. From the day we met, I'll be
15 dakika sonra vapuruma bineceğim ve 7 saattir geziyorum. Bu kız artık yoruldu ve artık dinlenmem ve bir şeyler yemem gerekiyor. Neyse, güzel bir gündü. Gerçekten kendimle böyle tek başıma gezmeye bayılıyorum. Bunun zevkini tatmayanlar bilmez. Ben gerçekten alışkanlık olarak bunu yapıyorum ve doğa içinde böyle bol yürümeli, gezmeli, keşfetmeli harika bir gün geçirdim. Kendimi tebrik ediyorum. Evet, artık gezimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Şu anda vapurdan indim. Evime doğru yola çıktım. Adalarda dedim yani Büyükada'da 7 saat vakit geçirmişim. Bir dönüş yolunda bir hesaplayayım dedim saati ve 7 saat nedir? Ve çoğunda da aslında yürüdüm. Böyle 1-2 saatinde maksimum oturmuşumdur. Neyse, ben şimdi eve doğru gidiyorum. O zaman bir beğeni, bir yorum, bir abonelik vesaire beğendiyseniz bekliyorum. Görüşürüz.